Herkese merhaba, ben Yeşim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakadan başlamalı ve desenli bir tığ işi hırka yaptım. Small bedene göre çalıştım ben. Fakat siz modeli büyüterek de video içinde nasıl büyüteceğinizi anlattım. Büyüterek de kendi bedeninize göre bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Crop bir hırka yaptım. Siz daha uzun bir hırka örebilirsiniz. Deseni göğüs altına kadar indiği için ben bu kadarlık bir trabzan sırası ördüm. Tam bele kadar. Arkası da bu şekilde. Yakadan başlayarak yapıyoruz ve git gel yaparak hırkamızı örüp bitiriyoruz. Acemiler örebilirler, sorun yok. Çünkü her sırasını tek tek anlattım arkadaşlar. Lastik ölçünüzü, şurasının ölçüsünü şöyle arkadan dolandıracaksınız ve alnınızda kapatarak ölçü almanız gerekiyor. Şu şekilde. Arkadan dolandırdım ve alnıma kadar. Ölçü bu. Ölçünüzü bu şekilde alacaksınız. Şuradan değil. Şuradan değil. Aşağıdan. Tam ensenin, boyun bölgesinin başladığı noktadan alnınıza kalan olan santim kadar lastik örümü yapacaksınız arkadaşlar. Hırkanızın kalınlığına, tığınızın kalınlığına, ipinizin kalınlığına ve tığ işinizi nasıl ördüğünüze bağlı olarak ölçüler mutlaka değişkenlik gösterir ama bu bir sorun değildir. Onun ayarlamasını yapabilirsiniz. 3,5 milimetrelik bir tığ kullandım ve yün bir ip kullandım. Bu sarma iplerden kullandım. Şöyle iki angora, yani angora ipi 2 kat yaparak ördüğünüzü düşünün. İpin kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isterseniz aşamaları takip ederek yapabilirsiniz. Sorularınızı lütfen takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız size cevap dönüşü yapabilirim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Şimdi videoya geçelim. Yakadaki lastikten başlayacağız. Lastiğin uzunluğu aldığınız ölçü kadar olacak. Lastiğin genişliği siz ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar olabilir. Burası sizin zevkinizde. Benim ördüğüm lastik genişliği 3 santim. İpinizin kalınlığına, inceliğine, tığ işinizi nasıl yaptığınıza bağlı olarak ölçüler her zaman değişkenlik gösterebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Döndüm. İlk zincirimden başlayarak sık iğne. Bir zincir çektim, dönüyorum ve ilmeklerimin sadece arkadaki ilmeklerini kullanarak tekrar sık iğne yapıyorum. Burada sık iğnelerinizi yaparken mutlaka sayın. Çünkü en sondaki, şuradaki en sondaki ilmek genelde arada kaynayıp gidiyor ve bu sefer de lastiğiniz yukarıya doğru büyüdükçe incelmeye başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, en sondaki ilmeği unutmadım.
6. Bir zincir çektim, tekrar döndüm. Hep aynı işlemi yapıyoruz lastik örerken. En önemli noktası da burada yaptığımız sık iğneleri saymamız. Şimdi bu şekilde aldığımız ölçü uzunluğuna gelene kadar lastiğimizi büyütüyoruz. Benim ördüğüm lastik ölçüsü 50 santim. Modelimiz 12'nin katlarıyla kurulan bir model. Şimdi modeli kurmaya başlayalım. Lastiğim bitti. İpimi koparmıyorum. Bir zincir çektim ve bu tarafa doğru sık iğne yaparak başlayacağım. Sık iğnelerimizi yaparken yakadaki lastiğin bakın buralarında kabarık noktalar var. Kabarık noktaları değil de şuradaki bölümlere sık iğne yapacağız. Yani kabarık noktanın başına çalışmak yok. Şimdi ilk sık iğnemden başlıyorum. Bir zincir çektim, döndüm ve hemen yanından bir kabarık noktayı atladım, hemen yanına 2. Hemen bunu burada da var bir ilmeğim. 3 kabarık noktayı atladım, yanından devam ettim. Şimdi bu şekilde sık iğne yapacağız. Yaptığımız sık iğnelerin sayısı 12'nin katlarında olacak. Ona dikkat edelim. Eğer ki 12'nin katlarına denk düşmedi sonlara doğru, onu ayarlayabilirsiniz. Ya lastiğinizi bir sıra örersiniz, 3 aşağı 5 yukarı, ya da küçültebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum ve geliyorum. Sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi birinci sıraya başlayacağız. Benim yapmış olduğum sık iğne sayısı 108. Şimdi birinci sıradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Son sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Dönelim. Hatta buraya bir zincir daha çekelim. Daha net görünsün. İlk boşluğa, yani zincirimi çektiğim ilmeğin en dibine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, bir atlıyorum. Bir atla, yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, bir atla, yanındakine sık iğne. 1, 2, 3, bir atla, yanındakine sık iğne. Bu şekilde yaparak sona kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıramın sonunda yine buraya bir tane kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim. Ve son yaptığım sık iğnenin yine aynı yerinden tığımı geçirdim. Ve buraya bir tane daha yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektim. Dönüyorum. İpimi de şöyle 2 zincir çekelim. Bakın burada bir boşluk daha var. Buradaki ilk boşluğu atladım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Buraya 3 tane trabzan. Aynı boşluğun içine 2, 3. 3 tane trabzan yaptık. Trabzandan sonra zincir yok ve bu trabzanları hemen yanındaki boşluğun içinden tığımı geçiriyorum ve sık iğne ile bağladım.
2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne, 2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. Trabzanlarımızı yaptık. Araya 2 zincirlik 2 tane boşluk yapıyoruz. Son boşluktan sonra zincir yok, ipimi doladım. Yanındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere. 1 2 3. Zincir yok, yanındaki boşluğa sık iğne ile 2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne, 2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. Trabzan yaptık. 2 zincirlik boşluk yaptık. Zincir yok, yanındaki boşluğa 1 2 3 tane trabzan. Zincir yok, trabzandan sonra yanındaki boşluğa sık iğne ile bağla. 2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne, 2 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. İpimi doladım, yanındaki boşluğa 3 tane trabzan. 2 3. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Son üçlü trabzanımı yaptım. Zinciri yok. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 2 zincir çektim ve buradaki en sondaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi 3. sıradan devam ediyoruz. Bir, 2, 3 zincirle döndüm. İpimi doluyorum. Buradaki boşluğu atladım. Trabzanların üstüne çalışacağız. 3 zincirle yükseldim. Boşluğu atla. İlk trabzanın tepesinden batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir araya. Yanındaki trabzandan devam ediyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir araya. Yanındaki trabzanın başından bir tane trabzan. Ne yapmış olduk? Alt sırada 3 tane trabzanın üstüne bir üst sıraya geçtiğimizde aralara birer zincir çekerek yine 3 tane trabzan yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra araya zincir çekmiyoruz ve hemen yanındaki ilk boşluktan tığı geçirip sık iğne ile bağladık. 1 2 3 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Sık iğne ile bağladım. Arada zincir yok. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzan. Şimdi bunları çiçek olarak değerlendirelim. Bu yaptığımız trabzanları şöyle 3 tane. Bunları çiçek olarak değerlendirelim ve hemen yanındaki çiçeğe geçiyorum diye anlatayım ben size. Öyle çok daha kolay olacaktır. Şimdi yanındaki çiçeğe atlayacağım. 3 tane trabzan var burada. Şimdi şu en alttaki bir alt sıradaki zincir şurada trabzan gibi duruyor ama trabzan değil. O yüzden ona dikkat edelim ve sadece 3 tane trabzanın üstüne çalışalım. 2 zincir çektim. Yanındaki boşluğa atladım. Arada zincir yok. İpimi doladım. İlk trabzandan batıyorum. Trabzan. Araya bir zincir. Yanındaki trabzanın başından bir tane trabzan. Bir zincir.
yanındaki trabzanın başından bir tane trabzan. Trabzanımızı yaptık. Son trabzanımızı çiçeğin üstüne, zincir yok. Yanındaki boşluktan tığ geçir ve sık iğne ile bağla. 2 zincir, 2, 3 çekelim burada. 3 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. Yani ne yapmış olduk? Şöyle bunlar çiçek. Çiçeklerin arasına bir tane şöyle boşluk yapmış olduk. 3 zincirlik. Şimdi boşluğu yaptık. Zincir yok. İpimi doladım. Yanındaki çiçeğe geçiyorum. Aynı şekilde sona kadar devam edeceğiz. Bir trabzan, bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam. Bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam ediyoruz. Trabzanı yaptık. Zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir araya, yanındaki boşluğa sık iğne. Ne yapacağız? Çiçeğe geçeceğiz. Çiçeğe geçerken sık iğne yaptıktan sonra zincir yok arada. İpimi doladım. Çiçeğin en başındaki ilk trabzana bir trabzan, bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam edelim. Şimdi bu şekilde sona kadar yap. Evet, sona kadar geldik. Sondaki çiçeğin üstüne de trabzanlarımı yaptım. Son trabzanımdan sonra araya bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Burada çekmiş olduğum zincirin ilk zincirinden tığımı geçirdim ve bir tane trabzanla bu sırayı kapatmış olduk. Şimdi 4. sıradan devam edelim. Bu model kendini tekrar edebilen bir model. Yani üst sıralara çıktıkça biz şu aradaki çiçeklerin trabzan sayılarını arttırarak omuzlara doğru genişleyen bir model olacak. Dolayısıyla modeli kavradığınızda çok daha kolay örüm sağlayabileceksinizdir. İlk deseni yaptık. İlk çiçeği yaptık. İkinci çiçeği yaptıktan sonra 3. 4. çiçekleri yapmak sizin için çok daha basit olacaktır. Şimdi 4. sıradan başlayalım. Bir zincir çektim, dönüyorum. Bir zincir daha çekiyorum, ipimi doladım. İlk boşluk değil, ikinci boşluk. İlk boşluk değil, ikinci boşluk. Yani şurada çiçeğin üstüne yaptığım trabzanların boşluğu. Bu değil. Bunu geç. Yanındaki boşluktan batıyorum ve buraya puf yapacağız arkadaşlar. Fıstık da diyen oluyor ama ben ağzım alışmış puf diyorum. İlk boşluğu geç. İkinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi doladım. Tığımı geçirdim. 1. Tekrar doladım. Tekrar geçirdim. 2. Tekrar 3. 3 kere doladım. Hepsini beraber kapattım. Ve 2 zincir çektim. İpimi doladım. Yanındaki trabzanın başına batıyorum. Buraya da puf yapacağım. 1. Tekrar doladım. Aynı yerden geçirdim. 2. Tekrar aynı yerden 3. Ve hepsini kapattım. 2 zincir araya. İpimi doladım. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. 1. Tekrar 2. Tekrar 3. Ve hepsini beraber kapattım. 2 zincir araya çektim. Burada pufların ne kadar kabarık olmasını istiyorsanız o kadar kez tığınıza dolama yaparak kabartabilirsiniz. Fakat çok ip harcıyor. Bu puf modeli çok ip harcayan bir model. Onu da söylemiş olayım. Ama ince angora ipi tek kat kullanıyorsanız bunu 5-6 kez dolamanızı tavsiye ederim ki buradaki puflar görünsün. Son pufu yaptık. Araya 2 zincir. Şimdi hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim
sık iğne ile bağladım. Şimdi tekrar 2 zincir araya. İpimi doladım. Sık iğneyi geç. Yanındaki çiçeğe atlıyorum ve ilk boşluktan, çiçeğin üstündeki ilk boşluktan tığımı geçirdim. Buraya da puf. 1 2 3. Hepsini beraber kapattım. 2 zincir araya ipimi doladım. Yanındaki trabzanın başından battım. 1 tekrar 2 tekrar 3 ve hepsini kapat. 2 zincir araya, yanındaki boşluğa 1 tekrar 2 tekrar 3. Hepsini beraber kapattım. 2 zincir araya. Bu sefer diğer çiçeğe geçmeden önce buradaki boşluğa sık iğne ile bağla. 2 zincir araya, ipimi doladım. Çiçeğin üstündeki ilk boşluk. 1 2 3. Hepsini beraber kapattım. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Sona kadar geldik. En sondaki çiçeğin üstüne de 3 tane puf yaptım. Son puftan sonra 2 zincir ve burada çekmiş olduğumuz zincirin ikinci zincirinden tığımı geçirdim ve sık iğne ile bağladık. Bu sıra kapandı. Şimdi 5. sıradan devam edelim. 1 2 3 4 zincirle yükseldim, döndüm. İlk pufun hemen yanında, bakın şuradaki boşluğa tığımı geçiriyorum ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Şunu söyleyebilirim. Aralara çektiğimiz trabzan sayıları hariç, puf sayıları hariç, yaptığımız boşluk sayıları hariç, aralara çektiğimiz bir trabzandan bir trabzana geçerken araya çektiğim, pufların arasına çektiğim zincir sayıları değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Onu ben 3 ise 4 yapıyorum veya 4 ise 3 yapıyorum. O yüzden siz de aralarda çektiğiniz zincir sayılarında bir zincir değişiklik gösterebilirsiniz. Bazılarının eli çok sıkı oluyor. Sıkı olunca da şimdi yapacağımız sırada kasma yaşanabiliyor veya çok gevşek oluyor, bol olmuş oluyor bu sefer de. O yüzden bu sırayı yaparken, yani 5. sırada zincir sayılarını kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincirle yükseldim. Bir zincir daha çekelim. Pufu geçtim. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir, hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Devam et. Bir taraftan da şablona bakıyorum. Devam edelim. 1 2 3 4 zincir, sık iğneyi geçtim. Hemen bakın burada sık iğnenin yanındaki boşluğa bağladım. 1 2 3 4 zincir, pufu geç, yanındaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir, pufu geç, yanındaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir, pufu geç, yanındaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir, sık iğneyi geç, yanındaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir,
Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şablon okumayı bilmiyorsanız, grafik okumayı bilmiyorsanız ama öğrenmek istiyorsanız, bu hırkayı da eğer benimle birlikte yapacaksanız Instagram'dan bana mail adresiniz varsa mail adresinizi gönderin veya Instagram'dan bana mesaj atın. Ben de size bu desenin grafiğini göndereyim. Böylelikle ben yaparken hem benimle birlikte örüp hem de grafiği takip ederek de çizimlerin ne anlama geldiğini siz de öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi sona kadar devam edelim. Sondayız. En sondaki boşluğun içine de bir tane sık iğne yaptık. Zincir çekip şimdi yine burada 1, 2, 3 zincir çektim ve burada bu sefer boşluğa değil zincirden tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. Şimdi 6. sıradan devam edelim. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim. Döndüm. Bakalım. İlk boşluğu geçtim. İkinci boşluktan tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. Bu şekilde. İpimi doladım. Hemen yanındaki boşluktayım bu sefer. Buraya geçtim ve bu yuvanın içine 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincir çekmiyorum 5 tane trabzandan sonra hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir yanındaki boşluğa sık iğne. Şimdi bir çiçek yaptık. Şurada çiçekten sonra 2 tane boşluk yaptık. 2 boşluktan sonra zincir yok ve hemen çiçeğin en başındaki, bakın şurada en başındaki, bakın çiçeğimizin yuvaları bakın her zaman aynı yerden devam edecek. Her zaman aynı şekilde devam edecek. Aynı yerden. O yüzden biz trabzanlarımızı çiçeklere başlarken her zaman bakın şurada bir çiçek yuvası ve bunu takip ettiğimde burada da çiçeklerin en başındaki noktaya trabzanlarımızı yapacağız. 2 boşluk yaptım ve buraya 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yaptık. Zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir yanındaki boşluğa sık iğne. 2 tane boşluk yaptık. 5 tane trabzandan sonra 2 boşluk yaptık. Zincir yok ve yine yanındaki boşluğa 5 tane trabzan. 2, 3, 4, 5. Zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. İpimi doladım.
ve yanından yanından devam ederek 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonundayım. En sondaki çiçeğimin üstüne de trabzanımı yaptım. Zincir yok. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir ve hemen son boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve buraya bir tane sık iğne yaparak bu sırayı da kapatmış oldum. Şimdi 7. sıradan devam edelim. Model kendini tekrar etmeye başladı. Fakat trabzan sayıları ve aralardaki zincir sayıları değişkenlik gösterdiği için ben size sonuna kadar anlatmaya karar verdim. 1 2 3 4 zincirle yükseldim. Dönüyorum. Ve buradaki ilk boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne. İpimi doladım. Zincir çekmiyorum. İpimi doladım. Ve ilk trabzanımdan başlıyorum yine. İlk trabzanımın başına battım. Buraya trabzan. Bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam edelim. Trabzan. Bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam edelim. Bir tane trabzan. Bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam edelim. Bir tane trabzan. Bir zincir araya, yanındaki trabzandan devam ediyoruz ve bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi alt sırada 5 tane trabzan yaptığımız için üst sıraya geçtiğimizde aralarında birer zincir çekerek yine 1 2 3 4 5 tane trabzan yapmış olduk. Son trabzanı yaptıktan sonra zincir yok. Yanındaki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir araya, yanındaki boşluktan batıyorum. Sık iğne. Ne yapmış olduk? Her iki çiçeğin arasına bir boşluk bırakmış olduk. Sık iğne ile bağladım. Zincir yok. İpimi doladım. İlk trabzanıma battım. Yanındaki çiçeğe geçiyorum. İlk trabzana bir tane trabzan. Bir zincir. Yanından devam ediyorum. Ve bütün trabzanların başına aralarında birer zincir çekerek yine trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 5. Son trabzanı yaptım. Zincir yok. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. Zincir yok. İpimi doladım. İlk trabzanımdan battım ve tekrar modeli aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, sona kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şöyle yapalım hatta. Burada son trabzanımı yaptım. Zincir yok. Burada bir tane boşluğum var. Boşluğumdan tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ve buradaki çekmiş olduğum zincirden şöyle tığımı geçirdim ve buraya bir sık iğne daha yaptım ve bu sıramızı da kapatmış olduk. Şimdi 8. sıradan devam edeceğiz. Puf sırası arkadaşlar
Onu söyleyelim. 1 2 3 4 zincirle yükseldim. Döndüm. İlk boşluğumdan tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. Sık iğne ile bağladım. Zincir yok. İpimi doladım. Şimdi puf yapmaya başlayacağız. Bu sefer puflarımızı buradaki trabzanlarımızın boşluklarına yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. İlk boşluğum, yani ilk trabzanımın yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ve buraya puf yapıyorum. Kapattım. 2 zincir araya, ipimi doladım. Yanındaki boşluktan devam ediyorum. Puflarınızın daha düzgün durmasını istiyorsanız tığınıza dolama yaparken parmağınızla tutun bu şekilde, veya daha büyük olmasını istiyorsanız daha da genişletebilirsiniz. Şu benim için iyidir. 1 2 3. Hepsini beraber kapattım. 2 zincir araya, yanındaki boşluktan yine puf yapıyorum. 2 zincir araya, yanındaki boşluğa kapattım. 2 zincir araya çektim ve hemen buradaki boşluğa. Biz puflarımızı bu ve bundan sonraki sıralarda sadece, bakın şurada trabzanlar yapmıştık ya, araya bir zincir çekerek trabzanlar yaptık. Buradaki trabzanların arasındaki boşluklara puf yapacağız. Yani 1 2 3 4. Buradaki boşluklara puf yapıyoruz. Bakın. Buralara değil. Buralara değil. Bakın nasıl ördüğünüz bilmiyorum. Elinizin genişliği nasıl? Ben göstereyim. Buraya değil. Sadece trabzanların aralarına 1 2 3 4. 5 trabzan yaptıysak üst sırada 5 tane boşluğumuz var demektir. Pardon, 4 tane boşluğumuz var demektir. Buraya değil. Buraya değil. Sadece trabzanların aralarına puf yapacağız. 2 zincir çektim puftan sonra. Sık iğneye atladım. Bakın buradaki geniş boşluktan batıyorum ve buraya sık iğne ile bağladım. 2 zincir araya, ipimi doladım. Çiçeğimin üstüne geçiyorum ve ilk boşluk. Battım. Buraya da puf. Kapattım. 2 zincir araya, yanındaki boşluktan 2 zincir araya, yanındaki boşluktan 2 zincir araya, yanındaki boşluktan kapattım. Saçlarım da geliyor. 2 zincir, 1 2 3 4 tane puf yapmış oldum. Bu bir boşluk değil. Buradaki geniş boşluğa sık iğne ile bağladım. 2 zincir araya, ipimi doladım ve boşluktan tığımı geçiriyorum ve buraya yine puf yapıyorum. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Bu hırkayı benimle birlikte yaparken modelin mantığını lütfen kavramaya çalışın. Anlaşılmayan bir yer olursa lütfen yorumlara da yorumda bırakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Çünkü benim ördüğüm hırka muhtemelen small ve medium beden olacak. O yüzden beden artışlarına
geçtiğimizde dolayısıyla bensiz örmüş olacaksınız. Aynı model fakat daha fazla artış yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden modelin nasıl ilerlediğini, nasıl genişlediğini, nasıl büyüdüğünün mantığını çözdüğünüz zaman örmeniz çok daha kolay olacaktır ki keza zaten ben beden artışına geldiğimizde yani daha geniş omuzlar, daha büyük memeler, daha kalın kollar olduğunda tabii haliyle aynı beden olsanız bile mesela S beden olsanız bile eğer memeler daha büyükse veya omuzlarınız daha genişse bu hırka çok da istediğiniz gibi durmayabilir. O yüzden yaparken modelin mantığını kavramanız çok önemli. Tabii ben de size anlatacağım. Şimdi 9. sıradan devam edelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Son pufumu yaptım. 2 zincir çektim. Ve sonundaki son boşluktan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve buradaki boşluğun şöyle gösterelim. Bu sefer zincirinden tığımı geçirdim. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Şimdi 8. sıramızda bu şekilde bitmiş oldu. Örerken 9. sıradan devam edelim. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim. Dönüyorum. Buradaki boşluğu atladım. İlk pufun üstüne sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki pufun üstüne sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki pufa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki pufa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Buradaki ve buradaki boşlukları geçtim. Yanındaki çiçeğin ilk pufuna sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki pufa sık iğne. Bu sırada 4 zincir çekip pufların üstüne sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu sırada eğer kasma yaşıyorsanız 5 zincir de çekebilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz bu şekilde. Çiçeklerin üstünde buradaki yanlardaki boşluklar hariç 1, 2, 3 tane boşluk olacak arkadaşlar. Bakın başlangıçta da şu ve şu yanlardaki boşluklar hariç her çiçeğin üstünde 3 tane boşluk oldu. Şimdi sona kadar gelelim. Son pufumun üstüne de sık iğne yaptım ve yine 4 zincir çektim. Ve buradaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. En sondaki boşluktan ve buraya sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 10. sıraya geçiş yapıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim. Dönüyorum. Ve birinci değil, ikinci boşluktan tığımı geçirdim. Buraya 5 zincir çekelim. Birinci boşluk değil,
İkinci boşluktan tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. Birinci değil, ikinci boşluk. İpimi doladım ve hemen yanındaki boşluktan devam edeceğim. Buraya da 2, 4, 7 tane. 7 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu modelde çiçeklerden büyüterek modeli büyütmeye başlıyoruz. Yani şu yanlardan değil de modelimiz bizim çiçeklere yaptığımız ilk trabzan sırasından itibaren büyüyor arkadaşlar. Bir tane yaptık. Bir çiçeği yaptık. İkinci çiçekte, yani bir üstündeki çiçekte her zaman ilk yaptığımız trabzan sayısına artı 2 trabzan ekleyerek yolumuza devam edeceğiz ki bizim modelimiz yanlardan büyüyüp omuzlara ve göğüslerimizin altına kadar insin. Bu bilgi önemli. Bunu unutmuyorsunuz. Her çiçeğin ilk sırasına, yani şuradaki sıralara yaptığımız trabzan sayıları her çiçekte 2 artar. Bunu unutmayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yaptım. Zincir yok ve hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir araya ve yanındaki boşluktan sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir araya, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Çiçeklerimizi yaparken ilk sıradaki trabzanların arasına 2 boşluk bırakarak ilerliyoruz. Burada da öyle. Buradaki trabzanımız, şurada ilk trabzan sıramız ve bu sıramızı takip ettiğimizde 2 tane boşluk var. 1-2 boşluk yaptım. Arada zincir yok. İpimi doladım ve çiçeğimi şöyle göstereceğim. Bakın buradan hep aynı şekilde en tepe noktası, bakın burası. Her zaman çiçeğimizin en üstündeki boşluğa trabzanlarımızı çalışıyoruz. Bakın her çiçeğin üstünde ne yapmıştık? 3 tane boşluk var. Şunları geçtim. Bunlar çiçekler. 1, 2, 3 boşluk. Buraya zincir çektik. Sık iğne ile bağladık. Tekrar zincir çektik. Buraya sık iğne ile bağladık. Dolayısıyla en tepedeki, yani ortadaki boşluğa bizim her zaman trabzan yapmamız gerekiyor. Bunu da unutmuyorsunuz. Çünkü modelinizi büyütebilmeniz için bu bilgilere ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Şimdi 1 2 boşluk yaptım. İpimi doladım. Çiçeğin ortasındaki boşluktan tığımı geçirdim ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 trabzanı yaptık. Zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağla. 1 2 3 4 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladık. 1 2 3 4 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladık. İpimi doladım. 2 boşluk yaptım. Sık iğne ile bağladım. Zincir yok. Çiçeğin ortasındaki boşluktayım. 1 2 3 4 5 6 kızım ne yapıyorsun? 6 ve 7 tane trabzan yaptım. Şimdi bu sırayı sona kadar devam ettirelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi trabzanlarımı yaptım. Zincir yok ve ilk boşluğa
sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim ve buradaki boşluğun ikinci zincirinden tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Döndüm. Hatta 5 yapalım buraya. İlk boşluğa, şimdi 11. sıraya geçtik. Tığımı geçirdim, sık iğne ile bağladım. Bir zincir araya ipimi doladım. Ne yapıyorduk buradaki trabzan başlarında? Her trabzanın tepesine araya bir zincir çekerek trabzan yapıyorduk. Şimdi ilk trabzanıma batıyorum ve buraya bir tane trabzan. Bir zincir araya ipimi doladım. Yanından devam ediyorum. Tekrar trabzan. Bir zincir, yanından devam ediyorum. Tekrar. Bir zincir, yanından devam ediyorum. Tekrar. Bütün trabzanlarımızla hiçbir trabzanı atlamadım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım. Araya zincir çekmiyorum. Son trabzanımı yaptıktan sonra ve hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir araya, yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum, sık iğne ile bağladım. İpimi doladım. İlk trabzanımdan battım ve bir tane trabzan, bir zincir araya ve tekrar. Son trabzanı yaptım. Arada zincir yok ve ilk boşluğuma hemen yanındaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir araya, yanındaki boşluğa sık iğne. Bu sırada ne yapmış olduk? Çiçeklerimizin arasındaki boşluğu, buradaki aralarında bir zincir bırakarak ördüğümüz trabzan sırasında aradaki boşluğu teke düşürdük. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi son trabzanımızı yaptık ve buradaki bir tane boşluğumuz var. Buradaki boşluktan tığımızı geçirdik ve buraya sık iğne ile bağladık. 1 2 3 zincir çekelim ve burada bir ikinci ilmeğinden tığımı geçirdim, buraya sık iğne ile bağladım. Bu sırayı kapattık. Şimdi 12. sıradan devam edelim. 1 2 3 4 zincirle yükseldim, döndüm, ipimi doladım. Trabzanın buradaki boşluk değil, trabzanın arasındaki ilk trabzanımın yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ve puf sırasına başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 hepsini beraber kapattım. 2 zincir, ipimi doladım, yanındaki boşluğa hepsini kapattım. 2 zincir, yanındaki boşluğa 2 zincir, yanındaki boşluğa 2 zincir, iki zincir, yanındaki boşluğa. 1 2 3 4 5 6 tane puf yaptım. 7 tane aralarında
Trabzanlarımızı 7 tane yapmıştık. Dolayısıyla aralarda birer tane boşluk bırakarak tekrar 7 tane trabzan yaptığımızda bizim 6 tane boşluğumuz olmuş oluyor. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane puf yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum yine ve yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 2 zincir, ipimi doladım. Trabzanın yanındaki ilk boşluktan tığımı geçirdim ve buraya yine puf yapıyorum. 2 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 2 zincir, 2, 3 kapattım. 2 zincir, 2 zincir, tekrar puf, kapattım ve yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Puf mantığı da bu şekilde ilerler arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğumuz trabzandan bir eksik puf yaparız üst sırada. Yani burada 7 tane yaptıysak üst sırada puf sırasında trabzandan bir eksik sayıda puf yaparız. Bu ilerleyen sıralarda da her zaman böyle gider. Bunu da unutmayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son pufumu yaptım. 2 zincir ve buradaki boşluktan tığımı geçirdim ve sık iğne ile bağladım. 2 zincir çektim ve bir ikinci zincirden geçirdim bu sefer tığımı ve buraya tekrar sık iğne. Şimdi 13. sıradan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle dönelim. Beş zincirle yükseldik. Pufu geçiyorum ve hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Pufu geçiyorum. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şuradaki tepedeki boşluğu yapacağım. Bir boşluk atladım. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki boşluğu geç. Buradaki boşluğu da geçiyoruz ve pufun hemen yanındaki boşluğa batıyorum, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir boşluk atladım. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Pufun yanındaki boşluğa sık iğne. Bu şekilde sıra sonumuza kadar devam edeceğiz. Ne diyorduk? Çiçeklerimizin başında, burası bizim çiçeğimizin başı, şu orta boşluk hariç her zaman bu tepelerinde 1, 2, 3 tane boşluk olacak. Ve o yüzden şu üçüncü boşluk, buralarda 3 boşluk oluşması için bazen şu orta boşluğu atlamamız gerekiyor. Bir sonraki çiçekte daha farklı atlayacağız. Yeter ki şurada 3 tane boşluk olsun ve ortadaki boşluk her zaman aynı sırayı takip etsin. Sona kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve buradaki boşluğun içinden tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım.
Şimdi trabzanlı sırayı yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim. On dördüncü sıradayız. Dört zincir çekmiştim. 2 zincir daha çekiyorum. 6 zincire tamamladım. Buradaki boşluğu atlıyorum. Yanındaki boşluktan ilk boşluğu geçtim. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. İpimi doladım. Bakın çiçeğimin ortasındayım. Burada kaç yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yapmıştık. Trabzanlar 2 rakam artar demiştik çiçek sırasının ilk sırasında. Dolayısıyla buraya 8 tane trabzan yapmamız gerekiyor. 1, 2, 8, 9 tane trabzan yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Zincir yok. Hemen yanındaki boşluktan sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. İpimi doladım. Buraya çiçeğin en tepesindeki boşluğa 9 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabzandan sonra zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. İpimi doladım. Buraya da 9 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu sırayı tekrar ederek sona kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. 9 tane trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Şimdi 5 tane zincir çektim ve buradaki en sondaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirinden tığımı geçiriyorum. Sık iğne ile bağladım. Şimdi 15. sıradan devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, döndüm. Şurada hatta 6 zincir çekelim. Buradaki değil, buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. Bu sırada ne yapıyorduk? Trabzanlarımızın üstüne bir zincir çekerek yine trabzan yaparak devam ediyorduk. Şimdi ipimi doladım. Sık iğne yaptım. Arada zincir yok. İlk trabzanımdan battım ve bir tane trabzan. Bir zincir yanındakine. Bir zincir yanındakine.
Trabzanlarımı yaptım. Zincir çekmiyorum. Son trabzanımdan sonra yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir araya çektim ve hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Arada bir boşluk yapmış oldum. Şurada bir boşluk. Zincir yok, ipimi doladım ve ilk trabzanımdan başlayarak yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 15. sıramızı yaptık. Şimdi 16. sıradan devam ediyoruz ve artık puf sırasına geldik. Her trabzan boşluğunun arasına birer tane puf yapalım ve sona kadar gelelim. Puf sırasında herhangi bir değişiklik yoktur. Alt sırada nasıl ördüysek bu sırayı aynı şekilde örelim ve sona gelelim. 17. sıradan devam edelim. 16. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane puf yapmış olduk. Şimdi 17. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Döndüm. Ve ilk pufun hemen yanındaki boşluğuna geçiyorum ve sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir boşluk atla yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir boşluk atla yanındakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir boşluk atladım yanındakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yanındaki çiçeğin ilk boşluğuna, ilk pufun yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Şimdi bakın yine şuradaki boşlukları geçtiğim zaman pufların üstünde şuradaki ilk boşlukları geçtiğim zaman yine pufların üstünde 3 tane boşluğum olmuş oldu ve her zaman aralarına 6 zincir çekmiş oldum. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3. zincirinden en sondaki boşluğun 3. zincirinden tığımı geçiriyorum ve buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Döndüm. Ve 18. sıraya geçiş yapmış olduk. Bu sırada çiçeğin başındaki boşluğa 11 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu boşlukları 11 trabzanla dolduracağız. İlk boşluğu atladım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim ve buraya sık iğne ile bağladım. Sık iğne ile bağladım. Zincir yok. İpimi doladım ve buradayım. Çiçeğimin en tepesindeki boşlukta. Buraya 11 tane trabzan yapacağız. Trabzanımızı yaptık. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne. Şimdi buraya geldik ve buraya da 11 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu sistemi takip ederek geleceğiz. Sona kadar geldik. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3. zincirinden tığımı geçirdim. Sık iğne ile buraya bağladım. Şimdi 1,
2, 3, 4, 5, 6 zincirle yükseldim. Döndüm. Ve 19. sıradan devam edelim. İlk boşluğumdan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile bağladım. İpimi doladım ve çiçeğin üstüne geçiyorum. İlk trabzanımdan tığımı geçirdim. Bir trabzan. Şimdi burada her trabzanın aralarında birer tane zincir çekerek buradaki boşluklarımızı yaparak buraya kadar gelelim. Trabzanlarımızı yaptık. Son trabzandan sonra zincir yok. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir araya, yanındaki boşluğa sık iğne. Zincir yok ve tekrar trabzanımı atlıyorum ve yine aralarında birer boşluk bırakarak sona kadar devam ediyorum. 20. sıradan devam ediyoruz. 20. sıra puf sırası. Puflarda değişiklik yok. Aynı şekilde bütün trabzanlarımızın boşluklarına puf yaparak sona kadar gelelim. 21. sıradan devam edelim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle yükseldim. Dönüyorum ve buradaki ilk pufumun yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2 tane boşluk atladım. İkinci boşluğun yanındaki pufun başına sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Burada 7 zincir çekelim. 1, 2, 3 boşluk atladım. Üçüncü boşluğun yanındaki pufun başına sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğun yani son boşluğun başına sık iğne ile bağladım. Burada 7 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Her boşlukta 7 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim ve yanındaki çiçeğe geçiyorum. İlk boşluğuna sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 2 boşluk atla. İkinci boşluğun yanındaki pufa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 1, 2, 3 boşluk atladım. Üçüncü boşluğun yanındaki pufun başına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa yani son boşluğa sık iğne ile bağladım. Bu şekilde yine şuradan gösterelim. Şu yandaki çiçek aralarındaki boşluklar hariç çiçeklerimizin başında 3 tane boşluk yapmış olduk. Sona kadar devam edelim. 22. sıradan devam ediyoruz. 22. sırada yeni bir çiçek yapmaya başlayacağız. Yani ilk trabzan sırasını oluşturacağız. 13 tane trabzan yapacağız bu sırada. Bir, 2, 3, 4, 5 zincirle yükseldim. Dönüyorum.
Yine her zamanki gibi ilk boşluğa atladım. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Ve çiçeğin ortasına 13 tane trabzan yapalım. Trabzanları yaptık. İlk boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne. Şimdi bu şekilde buraya geldim. Buraya da trabzan yapacağım. Trabzanlarımızı yaparak sona kadar devam edelim. 23. sıraya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm ve şöyle 6 zincir çekelim. İlk boşluğumdan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne yaptım. İpimi doladım. İlk trabzanımdan batıyorum ve bütün trabzanlarıma aralarında birer zincir çekerek trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı yaptık. Zinciri yok, yine yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Arada zincir yok. İlk trabzanımdan tığımı geçirdim ve tekrar aralarında birer boşluk bırakarak trabzanlarımı yapacağım ve bu şekilde sona kadar devam ediyoruz. 24. sıradan devam ediyoruz. Yani puf sırası. Bu sırada bütün trabzanlarımızın arasındaki boşluklara puf yaparak sona kadar gelelim. 25. sıradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Döndüm. Buradaki boşluğu geçiyorum. Pufun hemen yanındaki boşluğuna sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2 boşluk atladım. 3. boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 1, 2, 3 boşluk atladım. 4. boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1, 2 boşluk atladım. 3. boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İlk pufa sık iğne. Şimdi bu şekilde puflarımızın üstüne boşluklarımızı yaparak sona kadar gelelim. 26. sıradan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yükseldim. Döndüm. İlk boşluğa atladım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile başladım. Buradaki çiçeğin en tepesindeki boşluğa 15 trabzan yapacağız. 15 tane trabzan yapıp gelelim. 15 tane trabzan yaptık. Son trabzandan sonra zincir yok. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağla. Zincir yok. Buraya 15 trabzan. Ve bu şekilde sona kadar devam edelim.
27. sıradan devam edelim. 27. sıra yine trabzanlı sıramız. Yani şuradaki trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 zincirle yüksel. Döndüm. İlk boşluğumdan tığımı geçirdim. Sık iğne ile bağladım. Zincir çekmedim. İpimi doladım. Ve yine her trabzanın başına aralarında birer zincir çekerek trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı yaptık ve ilk boşluğa sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekelim araya ve hemen yanındaki boşluktan sık iğne ile bağla. Arada zincir yok. İpimi doladım ve tekrar trabzanlarımın üstüne geçerek boşluklu trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Ve bu sıradan sonra 28. sıraya geçeceğiz. 28. sıramız biliyorsunuz puf sırası. Puf sırasından sonra tekrar görüşelim. Roba bitti ve 1 2 3 4 5 6 7 tane çiçek ördük arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artık trabzan sırasını yapmaya başlayacağız. 1 2 3 4 zincirle yükseldim. 2 kere doladım ipimi. Buradaki boşluktan değil, pufun hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 kere de çıkardım tığımdan. İpimi doladım. Yanındaki boşluğa 1 2 3 İpimi doladım. Yanındaki boşluğa 1 2 3 Diğer geri kalan bütün kutucuklara şuradaki son boşluk hariç, iki pufun arasındaki son boşluk hariç hepsine 2 tane sık iğne yapacağız. Yanından başladım. 1 2 yanından 1 2 1 2 1 2 şuradaki son boşluğa kadar bütün boşluklara 2 tane sık iğne yapalım. Son boşluğuma geldim. İpimi 2 kere doladım. Buradaki yuvanın içinden geçirdim ve buraya da 1 2 3 İpimi doladım. Buradaki boşluğu atla, buradaki boşluğu atla, buradaki boşluğa 1 2 3 Şimdi bu son boşluğa kadar yine bütün hepsine 2 tane sık iğne. 1 2 1 2 1 2 Son boşluğa kadar yine ipimi 2 kere doladım. 1 2 3 İpimi 2 kere doladım. Buradaki boşlukları geç. İlk pufun yanındaki boşluğa 1 2 3 kere doladım. Şimdi
Bunu geçtim. Yanından bütün boşluklara ikişer tane sık iğne yapacağız. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Bu şekilde sona kadar devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan göstereceğim size. Hırkanın robasını meme hizasına kadar inmesi gerekiyor arkadaşlar. Meme hizasına kadar, omuzdan düşüp meme hizasına kadar inmesi gerekiyor. Şimdi ben kapalı bir yaka öreceğim için bende memeye kadar düştü. Şimdi small ve medium bedenlerde bu roba 7 sırada memeye kadar düşer. Omuzlardan iner, kolun bir kısmından memeye kadar düşer. Şimdi large ve x large bedenlerde tabi daha büyük meme, daha büyük bir üst gövde yapısı olduğu için bu omuzlardan aşağıya inip meme hizasına kadar düşmeyebilir roba. O yüzden biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çiçek çalıştık. Large ve X large bedenler kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben tamamen bu yakayı kapattım. Yakadan aldım. Siz biraz daha geniş, tam boyunu kapatan değil de genişten aldıysanız ölçünüzü, şöyle, bu roba büyük bedenlerde de aşağıya kadar iner. Ama tam kapalı aldıysanız, benim gibi tam boynu saran kapalı bir yaka hırka yapacaksanız, o yüzden large ve x large bedenlerde bu aşağıya doğru inmeyecektir. O yüzden sizin bir çiçek daha fazla yapmanız gerekecek. Large, x large buraya bir çiçek daha çalışacak ama kontrollü bir şekilde bunu üstüne giyecek. Large ve x large bedenler ördükleri 7 sıra çiçekten sonra örülen roba üste giyilecek. Bakılacak ölçüsüne. Yukarıda kaldıysa biraz daha aşağı indirmeyi istiyorsanız siz zevkinize göre, o yüzden mutlaka bir sıra daha çiçek örmenizi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi her zaman kontrollü bir şekilde. Şimdi biz bu şekilde sona kadar devam edelim. Sona kadar geldik. Bu kısımda 1, 2, 3 tane boşluğum var. Her boşluk pufların arasında. 2 kere doladım. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3. 2 kere doladım. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3. 2 kere doladım. Buradaki en sondaki zincirimden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Boşluğa değil, zincire batıyoruz. 1, 2, 3. Bu sırayı da bu şekilde kapatmış oldum. 1, 2 zincirle dönelim. Bu sırada bütün ilmeklerin tamamına, şuradaki orta bölüme kadar, şu bölüme kadar trabzan yapacağız. Bir zincir daha çektim. Buradaki zincirim aşağıdaki trabzanımın, yani şuradaki ilmeğin trabzanı olarak sayıyorum. Bu değil, bu. Yanından devam ediyorum. Hepsine trabzan.
orta bölüme kadar geldim. Şurada en sondaki üçlü trabzanın şuradaki ilmeğine batmadım. Bunu geçtim buna. Orta bölümlerde şu iki çiçeğin orta bölümlerinde bir bu sağ tarafa bir sol tarafa birer tane üçlü trabzan yaptık. İlk üçlü trabzanı geçe yanındakinden devam edeceğiz. Geç yanından. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Bütün trabzanlarımıza trabzan yaptık. İpimi doladım ve bakın bu da bizim trabzanımızdı ve bu zincirin en başındaki zincirden tığımı geçirdim. Buraya da bir tane trabzan yaptım ve artık beden ayrımına geçebiliriz. Burada kolları ve hırkanın ön tarafındaki iki tane kanat diyelim onlara. Onları ayıracağız. O yüzden robanızı yani bunu üstünüze geçirin ve koltuk altı ölçüsü alırken ve kolları ayırmaya geçtiğimizde bu üstünüzde olacak. Üstünüze geçirin. Bunlar mutlaka yan yana. Üstünüzde bunu yan yana tutmak zor olur. Şöyle kancalarsınız bu tarafından. Çünkü ölçü almak önemli ve bir işaretleyiciniz mutlaka olsun ve burada kol bölümünü ayıracaksınız. Üstünüze giydiniz, kollarınızı iki yana doğru, yukarıya değil, şöyle. Bunu giydiniz. Kolları şöyle iki yana doğru açın. Burası kapalı, birleşik. Buralardan yani şu göğsün bittiği yerden kendinize ölçü alın, kol ölçüsü ve buralara mutlaka işaretleyici takın. Ben daha önce giyip bunu ölçü almıştım. Benim işaretim burada. Buradan işaret takıyorum mutlaka. Tamam. Burası, bunu koparmayacağız. Burada. Daha sonra buraya da bir tane. Bu tarafa da işaret koyacağız. Kolları iki yana doğru açtık. Üstümüzde robamız. Ve her iki tarafın şu göğüs tarafından buraya bir ilmek takıyoruz. Burada bunları taktık. Daha sonra buradaki trabzanlarınızı sayın. Eşit miktarda olması gerekiyor. Eşitledikten sonra fazlalığı ön tarafları değil arka taraflara atın. Daha sonra burayı da sayın.
eşit miktarda olması gerekiyor. Fazlalığı arkaya atın. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? İpimizi koparmıyoruz. Bir, iki, üç zincirle yükseldim. İpimi doladım. 3 tane çektiğim zinciri alttakinin üstüne trabzan yaptım olarak saydım. Bu değil, yanındakinden başlıyorum. Ve bu şekilde trabzanlarımı yapacağım. Nereye kadar yapıyorum trabzan örmeye? İşaret koyduğum trabzana kadar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi trabzanlarımızı yaparak geldik bu kısma kadar. Burası bizim koltuk altı kısmımız olacak. Şimdi bu taraftan bu tarafa geçerken zincir çekmemiz gerekiyor. Bu zinciri neye göre çekeceğiz? Herkes kendini ölçecek ya da işte kime yapıyorsanız. Şöyle döndüm. Şurası göğsün bittiği yer. Tam göğsün yanı. Buradan şu ölçüyü alacağız. Omuzdan aşağı indi. Şu ölçü. Mezurayla ölçeyim bakın ben size. Şuradan indi. Şu kadar. Siz de bu kısmınızı ölçeceksiniz. Omuzun bittiği yer şurada. Göğsün şöyle altından tutabilirsiniz. Hemen yanından da tutabilirsiniz. Okey. Şurası. Şu kısım. Burayı ölçeceksiniz. Ve buranın ölçüsü kadar zincir çekeceksiniz arkadaşlar. Ben daha önce ölçmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. İpimi doladım. Ve burada işaret koyduğum tarafa zincir çekiyorum. Ama kol tarafına değil. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Kol değil. Kola doğru dönmeyin. Sırta doğru dönün. İşaret koyduğum yerden zincirimi çektim. Ve bunu buraya bağladım. Şimdi bizim bununla işimiz bitti. Çıkartalım. Ve yine trabzan yaparak devam ediyoruz. Bütün trabzanlara bir tane trabzan yaptık bunu. Buradan dönüyorum, geliyorum sırttan buraya kadar. Şimdi buraya atlayacağım. Burada kaç zincir çektiysem burada da aynı şekilde zincirimi çekiyorum ve karşısındaki trabzana atlıyorum. Kola doğru gitme, bu tarafa doğru git. Tamam, şimdi sizinle burada görüşeceğiz. Sona kadar geldim. Son trabzanımın üstüne de yaptım. Burada zincirim var, dönüş zincirim. Bu da trabzan. Bu zinciri atlamayı unutmayın. Trabzan yapmayı unutmayın, yoksa yamuk gider örgünüz. İpimi doladım ve zincirin en başındaki ilmekten tığımı geçirdim. Trabzan. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim, döndüm. En sona yaptığım trabzan olarak saydım bunu. İpimi doladım. Zincirimin dibindeki ilmeği geçtim. Hemen yanındakinden. Şimdi çoğu gitti, azı kaldı diyebiliriz. Bu şekilde bir trabzan örmeye devam edeceğiz. Şimdi nasıl gösterelim? Kolları örmüyoruz. Buradayız. Buradan trabzanlarımı yaparak buraya kadar geleceğim. Burada kaç zincir çektiysem zincirlerin başına trabzan yapacağım. Tekrar döneceğim buradan trabzan örmeye. Buraya geleceğim. Kaç zincir varsa bütün zincirlere trabzan yapacağım. Buraya döneceğim ve bütün trabzanlarımın üstüne
git gel yaparak, trabzan yaparak hırkamı büyüteceğim. Ne kadar boyunun uzun olmasını istiyorsanız o kadar kez trabzan sırasını tekrar etmeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 12 santim kadar öreceğim. Kısa bir hırka istedi çünkü bunu ördüğüm kişi. Siz hırkanın boyunu kendiniz ayarlayın lütfen. Şimdi burayı örelim. Kola geçmeden sonra tekrar görüşelim. Evet, ben desenden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra trabzan ördüm. Benim hırkam crop şeklinde olacak ama dediğim gibi siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi uzunluk ölçüm bittikten sonra alt kısma lastik öreceğim. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Döndüm. Bunu trabzan olarak sayıyorum. İpimi doladım. Yanındaki trabzanın şöyle arkasından dolandırdım tığı. Hiçbir yere batmadan ve buraya bir tane trabzan. İpimi doladım. Yanındaki trabzanın bu sefer arkasından dolandırıyorum. Bakın bu şekilde bir trabzan. Şöyle bir arka, şöyle bir ön. Bütün trabzanları aynı şekilde öreceğiz. Bir arka, bir ön. Bir arka, bir ön. Sona kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine bakın burada şöyle göstereyim. Bir arkadan aldım. Şimdi burada ön denk geldi bana. Şimdi bunu da normal trabzan gibi ördüm. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Döndüm. Yine aynı şeyi yapacağız. İpimi doladım. Bakın önde olan ilmeği bu sefer arkadan öreceğiz. Arkada olan ilmeği de şöyle önden alacağız. Arkayı önden, bu önde, bunu şöyle arkadan alacağım. Bu arkada, bakın şöyle gözüküyor zaten. Bu arkada, bunu önden alacağım. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Lastik kalınlığı ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar kez git gel yaparak tekrar yapacaksınız. Şimdi bu şekilde devam edelim örmeye. Ben bu sıradan sonra bir sıra daha örüp lastiği tamamlayacağım. Eteklere lastik geçtim. Bu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz lastik kısmını ve bir kolunu ördüm ve kola da tıpkı eteklerde burada yaptığım gibi lastik yaptım. Şimdi buradaki kolu örmeye geldi. Daraltarak aşağıya doğru ineceğiz kol yaparken. Bu daraltma sırasını
Siz kendi kolunuzun kalınlığına göre yapmanız gerekiyor. Onu unutmayalım lütfen. İlk düğümümü attım. Ve buradaki trabzandan tığımı geçiriyorum. Bu trabzanlar terste kaldığı için biraz zor oluyor bunları örmek. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yükseldim. İlk sıra trabzanları yaparken daraltma yapmayacağız. Ve burada olan bütün trabzanlarımın üstüne birer tane trabzan yapacağım. Şöyle geldiğimde şu yana doğru geldim. Şimdi burada şu boşluğu değil, buradaki trabzanın başına batıyorum. Bir tane ortaya, tekrar buradaki başa ve şimdi artık trabzanlarımın düz bakan tarafına doğru geldim. Burada bütün trabzanlara birer tane yaparak şöyle kolu dönerek buraya kadar gelelim. Evet, sona kadar geldik. Bütün trabzanlarıma trabzan yaparak ilerledik. Kolu trabzanlarla döndük. Bakın, burası benim başlangıç zincirim ve bu zinciri hiçbir zaman kaybetmeyin. Şimdi son trabzanımı yaptım ve bu çektiğim zincirin en başındaki zincirden tığımı geçirdim. Sıramı kapattım. Şimdi daraltmalara geçeceğiz. Daraltmalarınızı yaparken lütfen kendi kol kalınlığınıza göre bir sınır koyun kendinize. Ben her sırada 3 başlarken 3'te bitişlerde daraltarak gittim. 3 trabzan buradan, 3 trabzan buradan daraltarak geçtim. O yüzden siz 2-2 de gidebilirsiniz. Bir trabzan daraltarak da gidebilirsiniz. Şimdi size bunu göstereceğim. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Burası bizim başlangıç noktamış. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. İpimi doladım ve bakın burada zincirim var. Zincirimin hemen yanındaki trabzandan tığımı geçirdim, ipimi çektim ve 2 ilmek tığımda bıraktım. 1, tekrar doladım, yanından 2 ilmek çıkardım tığımdan, 2 ipimi doladım, yanından 3 ipimi çektim ve hepsini beraber kapattım. 3 ilmeği sadece bir trabzanda toplamış oldum. Bakın şunu saymıyorum. Başlangıç zincirimi hiç saymadım. 3 kere trabzan dolayıp tekte çektiğimiz zaman bu 2 tane daraltmış oluyoruz. Çünkü başında bir tane ilmeğimiz kalıyor. Şimdi bütün trabzanlarıma birer tane trabzan yaparak sona doğru geleceğim. Şimdi şuradan size göstereyim. Bu benim trabzanım. Başlangıç trabzanım. Yani çektiğimiz 3 tane zincir. Şuradaki 3 tane trabzanı tek ilmekte toplayarak ne yapmış oldum? 3 trabzanı sadece bir trabzan yapmış oldum. Bakın şurada sadece tek ilmeği düşürdüm. Şimdi burada bütün trabzanlarımızı yapalım. Sona kadar devam edelim. Başlangıç noktasına kadar geldim ve 1, 2, 3. 3 tane ilmeğim var. Şuradaki ilmeği yanlış anlamayın. Bakın. Bu buranın ilmeği. Tamam. Buradaki zincirim.
1, 2, 3. 3 tane ilmeğim kaldı sonda. İpimi doladım. Burada da daraltma yapacağım. 2 tane ilmek çıkardım. İpimi doladım. Yanından battım. Tığımdan 2 ilmek çıkardım. İpimi doladım. Yanından battım. Tığımdan 2 ilmek çıkardım. Ve daha sonra hepsini beraber kapattım. Ve başlangıç noktam benim burasıydı. 1, 2, 3. zincirime, yani en başındaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve kaydırma yöntemiyle bu sırayı kapattım. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseldim. İpimi doladım. Şimdi şu bizim 3 trabzanı tekte topladığımız trabzan ilmeğimiz. İpimi doladım. Bunun başı büyüktür. Tığımı başından geçirdim. Tekrar daraltma yapacağım. Tığımdan 2 ilmek. İpimi doladım. Yanından devam ediyorum. Tekrar 2 ilmek. Yanından devam ettim. Tekrar ve hepsini beraber kapattım. Yine dönerek geleceğiz buraya kadar. Burada yine gösterdiğim şekilde daraltmamızı yapacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Ben bu şekilde ördüğüm köşe biraz dar kol istediği için ben 3 ilmeği toplayarak 9 sıra ördüm. Daha sonra artık siz daralmanın kendinize göre yeterli olduğunu düşündükten sonra hiçbir daraltma yapmadan döne döne kolunuzu istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün ve daha sonra tıpkı etek kısmına lastik ördüğümüz gibi kol lastiğinizi yapacaksınız. Burası bitecek. Burası bitti ve geldik, şöyle gösterelim, hırkamızın yanlarına, ön taraftaki yanlarına. Buraya da lastik geçmemiz gerekiyor. Burada lastiği geçerken ben ilik açmadım. Çünkü trabzanlı yaptığımız için bakın burada ara boşluklardan her şekilde düğme geçecektir. O yüzden ilik açma gereği duymadım. Şimdi burada yine bakın şu buradaki hırkanızın önünü kasmayacak ve marullanmayacak şekilde trabzanlarınızı yapacaksınız. Bunu göstermeye gerek yok. Burada ara boşluklara geldiğinizde yine kasmayacak ve toparlanmayacak şekilde trabzanlarınızı yapacaksınız. Daha sonra o trabzanların üstüne tekrar lastik örgüsünü, yani yine etekte yapmış olduğumuz lastik örgüsünü yapacaksınız. Kalınlığını yine size bırakıyorum. Ben sadece bir sıra trabzan, bir sırada bir ön bir arka alarak lastik örgüsü ördüm. Yani yanlara toplamda 2 sıra örmüş oldum. Daha sonra da hırkamız bitecek zaten arkadaşlar. Ve şimdi kolu örmeye devam edelim. Daha sonra sizinle hırkanın tamamını göstermek üzere karşınızda olacağım. Evet, hırka bitti. Bakın eteklerine de lastik geçtik. Koluna da lastik geçtik. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.